Beylikdüzce Hayvanları Koruma Derneği olarak bir iyileştirme alanı hayal ettik, düşündük. Bu iyileştirme alanında hiçbir sağlıklı hayvanın bulunmadığı, istiflenmediği, biriktirilmediği bir alan olacak. Yalnızca dezavantajlı hayvanların yaşadığı, yani özel ilgiye ve bakıma ihtiyaç duyan, insanlarla birlikte sosyalleşmeye ihtiyaç duyan hayvanların yaşadığı ve gönüllülerin ortak bir çalışmayla birlikte bu hayvanların bakımlarını sürdürdüğü, gerekirse yuvalandırdığı, yuvalandıramadığı durumlarda ömür boyu baktığı bir alan yaratma fikrindeyiz. Bu alan aslında bizim iyileştirme alanı olarak düşündüğümüz alan. 300 dönümlük bir arazi. Şu anda atıl durumda bu arazi. Biz burayı bir Pativer Derneği olarak daha çok işte bakım evlerinde kalıcı hale gelmiş, özellikle yasaklı ırklar, amputeliler, yani anlayacağınız dezavantajlı tüm hayvanlarla ilgili düşünüyoruz. Bir Pativer iyileştirme alanında yasaklı ırkların, dezavantajlı hayvanların, anneli yavruların, yaşlı hayvanların, faytonlardan kurtarılmış atların, yine yaban hayatta tek başlarına yaşayamayan hayvanların barınmalarını, yaşamalarını istiyoruz. İstiyoruz ki bu alan insanların, kişilerin, kurumların, grupların ziyaretine açık bir alan olsun. Doğanın, insanın, hayvanların bir arada yaşadığı ve birbirlerini rehabilite ettikleri, terapi ettikleri bir yaşam alanı, bir iyileştirme alanı olsun ve Türkiye'deki diğer bakım evlerine, barınaklara örnek olsun. Şehir merkezine yakın bir yer, orman arazisi ama çok yakın. Otobüste indiğiniz zaman yürüme mesafesinde zaten. Dün bu faytonlu atlardan düşünün. Sokakta mağdur edilmiş büyükbaş, küçükbaş, kedidir, köpektir, tekrar sokakta yaşayamayacak, trafikte yaşayamayacak hayvanların alınıp rehabilite edildiği, tedavi edildiği bir alan diye düşünüyoruz. Yani bu bakım evlerinde 2 metrekare alana hapsedilmiş hayvanların aslında buraya alınıp daha özgürce, daha yaşam standartlarının yüksek olduğu, orada ölümü beklemediği, esaret altında ölümü beklemediği, burada daha özgürce yaşadığı, daha güvenli yaşadığı ve insanlarla sosyalleştiği bir alan olarak düşünüyoruz. Ben Büşra Erşahin. Düzce Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunmaktayız. Burada sokakta bulunan bakıma muhtaç hayvanlarımız bulunmaktadır. Çoğunlukla sokağa terk edilen veya yaşlı ve bakıma muhtaç olup sahiplerinin bakamayacak olduğu hayvanları burada bakmaktayız. Günlük olarak burada hayvanlarımızın bakım ve tedavilerini, beslemelerini yapmaktayız. %80 oranında sahiplendirme mevcut. Fakat sahiplendirilen hayvanlarımız çoğunlukla yavru köpekler ve büyük hayvanlar. Yine aynı şekilde barınaklara hapsedildiğini artık söyleyebiliriz. Hapsedilmiş olan bu hayvanların insanlar tarafından da çok fazla sahiplenilmek istemediklerini görüyoruz. Maalesef burada ampute ve engelli hayvanlarımızı sahiplendiremiyoruz. Onlar için doğal şartlarda bir bakım gerçekleştiremiyoruz. Yeşil ve kendilerine uygun bir ortamda bakılmaları, özel beslenmeleri ve psikolojik olarak desteklenmeleri gerekiyor. Fakat bu ortam sağlanamamakta. Çok fazla yasaklı ırkımız mevcut burada. Bunlar maalesef burada bakıma muhtaçlar. Sokağa salım veya sahiplendirme yapamıyoruz. Burada sokak hayvanlarından engelli olanlar ve yasaklı ırk olanlar maalesef insanlarla iç içe olmadıkları için psikolojik olarak kötü durumdalar. Özellikle insanlar tarafından saldırganlaştırılmış yasaklı ırkların, adına yasaklı ırk denilen hayvanların barınaklarda, dar kafeslerde ömür boyu yaşatılması, hapsedilmesi bizce doğru bir yöntem değil. Bu sebeple bu hayvanların da bu iyileştirme alanında insanlarla birlikte rehabilite edilmesi en doğru yöntem. Önü açık, ferah bir ortamda bakılmaları daha iyi olmakta fakat biz bunu sağlayamıyoruz. Kurssuyu Bakım Evi'nde yaklaşık 400 hayvan yaşıyor ve bunların yarısı ne yazık ki kalıcı halde. Peki bu Düzce'de ve diğer illerde de olduğu gibi kalıcı hale gelmiş hayvanların bir kısmı da aslında yasaklı ırk diye tanımladığımız hayvanlar. 2 metrekare alanda esaret altında yaşıyorlar ne yazık ki. Ömürlerini orada tamamlayacaklar. Bu hayvanların birebir insanlarla iletişim halinde olmaları hem insanlar hem de hayvanlar açısından çok büyük avantaj. Çünkü bir hayvan
insanla ne kadar iletişim halinde olursa o kadar mutlu ve o kadar iyi pozisyonda olmakta. Burada maalesef hayvanlarımız birebir kafeslerde değil, yüksek oranda aynı kafesin içinde çok fazla köpek bulunmakta. Maalesef insanlarımız onları sahiplenmek istemiyorlar. Yaşlı ve engelli olanlar maalesef insan sevgisine muhtaç olarak burada bakıma mecbur tutuluyorlar. Onların bu geçici hayvan bakım evinden alınıp normal bir iyileştirme alanında hayatlarını sürdürmesi lazım. Bizim aslında düşündüğümüz projenin ana ekseni bu. O yüzden de eğer o projeyi gerçekleştirebilirsek burada dezavantajlı hale gelmiş ve yasakladıkların hepsini o alana, iyileştirme alanına almayı düşünüyoruz. Düzce'de böyle bir projenin yapılacak olması çok heyecan verici, çok önemli. Aslında toplumun alışkanlıklarını doğa yararına değiştirmeyi de hedefleyen bir proje bu. İnsanların aileleriyle, çocuklarıyla, sevdikleriyle birlikte geldikleri ve rehabilite olan hayvanları ziyaret ettikleri bir alan olacak, iyileştirme alanı. Bu anlamda yapılacak olan bu projenin de Türkiye'de bütün barınaklara, bakım evlerine örnek olmasını istiyoruz. Yine gönüllülerin yaşadıkları bütün şehirlerde bu bahsettiğimiz yöntemleri uygulamalarını belediyelerle iletişim halinde olarak, işbirliği halinde olarak sokak hayvanlarının sorunlarına yönelik çözüm önerileri getirmelerini istiyoruz. Bipativer iyileştirme alanında bu dezavantajlı hayvanlar için yürüteçler, yüzme havuzları, bakım kafesleri, bakım alanları olacak. Mutlaka uzman veteriner hekimler, gönüllü veteriner hekimler gelecekler, bu alanda hayvanların bakımlarını düzenli olarak kontrol edecekler. Düzenli olarak ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Yine Bipativer iyileştirme alanında bu ürettiğimiz kulübeleri atölyelerde üretmek istiyoruz. Yürüteçler üretmek istiyoruz. Orada ortez, protez atölyeleri yapmak istiyoruz. Bu gibi faaliyetler hayal ediyoruz. İstiyoruz ki burada üretilen kulübeler, yürüteçler hem Düzce'deki hayvanlara fayda sağlasın, engelli hayvanlara, hem de ihtiyaç duyulması durumunda çevre illere, Türkiye'deki çeşitli bölgelere iletilebilsin, ulaştırılabilsin. Bipativer iyileştirme alanını hayal ettiğimizde bazı çekincelerimiz vardı. Çünkü geçmişte daha önce buna benzer çalışmaların yapıldığını, doğal yaşam alanı adı altında birçok hayvanın maalesef olumsuz etkilendiğini, olumsuz zararlar aldığını gördük. Bu sebeple uzman veteriner hekimlerle, hayvan aktivistleriyle görüşmelerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Elbette ki burada daha önce yapılan hiçbir hatanın yapılmaması lazım. Bipativer iyileştirme alanının şehre yakın, hayvanseverlerin, gönüllülerin sürekli olarak ziyaretine açık ve hayvanların istiflenmediği, biriktirilmediği, sağlıklı hayvanların barındırılmadığı bir alan olması lazım. Bu sebeple bu gibi detaylarda bizler için oldukça önemli. Bipativer iyileştirme alanını düşünürken, tasarlarken daha önce konuştuğumuz hayvan aktivistleri, veteriner hekimler, hayvanseverler, gönüllüler oldu. Onların fikirlerini aldık ve kendi uzun süredir olan deneyimlerimizi, uzun süredir olan hayvanlarla olan ilişkilerimizi düşündük. Aynı zamanda bu alanı tasarlarken üniversitemizin mimarlık fakültesiyle de birlikte çalışmalar sürdüreceğiz. Bu projeyi belediye başkanımızla, bakanımız Doktor Faruk Özlü ile de paylaştık. Kendisi oldukça beğendi bu fikri, destek olmak istediğini söyledi. Böyle bir projeyi yürütürsek eğer belediye ile birlikte yapacağız. Bu hayvanların mağdur hale gelmesi bizler yüzünden oluyor. Trafikte oluyor, başka yerde oluyor ama bizler yüzünden oluyor. O yüzden dezavantajlı hale geliyorlar. Ve bizim onlara bir borcumuz var. O borcu ödemek zorundayız.